Bugün Türkiye ile Portekiz arasında bir savaş senaryosu yapacağım ve bu senaryoda müttefikler var olacak fakat nükleer bomba kullanımı olmayacak. Öncelikle bu senaryoya bir savaş sebebi bulmamız gerekiyor. İlk olarak bu savaşı Türkiye'nin Atlantik Okyanusu'ndaki ticaret gemilerini vuran Portekiz başlattı. Bunun ardından Türkiye bunu şiddetle kınadı ve Portekiz'e savaş ilan etti. Böylece çok geçmeden Portekiz de Türkiye'ye savaş ilan etmiş oldu. Öncelikle bu durumda İspanya Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi ve destek vereceğini açıkladı. Bu sırada Fransa ise Portekiz'in müttefiki olduğunu belirtti. İlk olarak Türkiye savaş gemilerini Antalya'daki limana getirerek içini full olarak askerlerle doldurdu ve ardından Akdeniz'e gönderdi. Türk gemileri uluslararası karasulardan gelirken Akdeniz ülkelerinin bu filoları durdurma hakkı bulunmuyordu. Türkiye bir süre sonra savaş gemilerini Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçirterek Portekiz kıyılarına getirdi. Çok geçmeden de ülkeyi füze yağmuruna tutmaya başladı. Önemli kritik noktalar olan havalimanlarını ve askeri üsleri hedef alarak bombardımana tuttu Türkiye. Fakat Portekiz'in elinde zaten az sayıda savaş uçağı bulunduğu için onları da kaldırdı ve bazı Türk gemilerini vurdu. Fakat Türkiye Coral hava savunma sistemlerini de gemilerine koymuştu. Bu sebeple kısa süre içerisinde Portekiz savaş uçakları tamamen düşürüldü. Bunun üzerine Türkiye İspanya'dan asker çıkartmasını istedi. İspanya ise bunu kabul ederek Portekiz'in kuzey sınırına askerlerini yığdı. İspanya'nın ana hedefi Braga ve Porto'yu ele geçirmekti. Daha sonra da başkent Lizbon'a ulaşarak Portekiz'i tamamen etkisiz hale getirmeyi planlıyordu. Fakat bu sırada Portekiz Fransa'dan İspanya'ya asker göndermesini ve savaşmasını istedi. Bunun üzerine Fransızlar Avrupa'dan aldığı desteklerle İspanya'nın kuzeyine askerlerini çıkartarak saldırmaya başladı. Ancak bu arada Türkiye Fransa konusuna da bir şeyler düşünmek zorundaydı. Derken Azerbaycan ve Pakistan Türkiye'ye askeri yardım yapmayı teklif ettiler. Fakat karşılığında Portekiz'den toprak talep ediyorlardı. Türkiye İspanya'ya bunu sordu. Ey İspanya, Azerbaycan ve Pakistan gerekli askeri yardımları yapacaklarını söylediler. Fakat bunu yapmaları için ele geçirilecek topraklardan ganimet istiyorlar. Ne dersin? Kabul edelim mi? Bunun üzerine İspanya kabul et ve bizi korumaları karşılığında isteklerini onaylayalım dedi. Böylece Azerbaycan ve Pakistan askerlerini Türk ordusuna teslim ettiler. Çok geçmeden onları çıkartma gemilerine bindiren Türkiye Atlantik Okyanusu'na doğru gönderdi. Yaklaşık bir gün sonra bölgeye gelen Pakistan ve Azerbaycan orduları İspanya'ya indirildiler. Bunun üzerine Fransa sınırlarına getirilince burada büyük bir kara savaşı başlamış oldu. Diğer tarafta Türk savaş gemileri Portekiz'i füze yağmuruna tutmaya devam ediyordu. Bu füzeler atıldıkça Portekiz her geçen gün biraz daha zayıflamaktaydı. Zaten kuzeyden de İspanyol ordusu Portekiz'e saldırıyordu ve çok geçmeden Braga kentine kadar ele geçirdi İspanya ve oradan da bir sonraki hedefi olan Porto'ya doğru ilerliyordu. Bu arada İtalya, Türkiye ile İspanya'yı desteklemeye karar verdi ve Fransa'dan toprak alarak ganimet elde etmek istiyordu. Bu yüzden askeri ordusunu Fransa sınır hattına gönderdi. Böylece bu durumda Fransa iki cephe hattında aktif olarak savaşmaya başladı. Türkiye ise Atlantik Okyanusu'nu ve Akdeniz'i kontrolü altında tutarken diğer müttefikleri ise karasal olarak savaşmaya devam ediyorlardı. Bu arada İspanya Porto kentini de ele geçirmeyi başarmıştı. Portekiz ordusu her ne kadar İspanya askerlerine karşı koymak istese de İspanyollar onları püskürtüyordu. Çünkü Portekiz'in askeri gücü oldukça azdı. İspanya yaklaşık bir hafta içerisinde Aveiro ve Coimbra kentlerini de hakimiyeti altına aldı. Bu arada Türkiye'nin Portekiz üzerinde bir planı daha vardı. O da gemilerine yerleştirdiği ordusunu Portekiz kıyılarına indirmekti. Türkiye bunu yaptıktan sonra güneyden ilerlemeye başladı. Buradan Türk ordusu gelirken kuzeyden ise İspanyol ordusu geliyordu. İkili devlete karşı daha fazla dayanamayacak olan Portekiz barış çağrısı yaptı. Fakat bu çağrı ne İspanya'yı ne de Türkiye'yi durdurmadı. Kısa sürede başkent Lizbon'u ele geçiren Türkiye resmi olarak Portekiz'i yenmiş sayıldı. Ardından Kuzey Portekiz'in tamamını ele geçiren İspanya'da zaferini ilan etti. Türkiye Güney Portekiz'i alırken İspanya ise Kuzey Portekiz'i ele geçirmişti. Derken Azerbaycan ve Pakistan ganimetlerini istemeye başladılar. Bu sebeple Türkiye Lizbon kentini Azerbaycan toprağı yaptı. İspanya ise Porto'yu Pakistan ülkesine hediye etti. Bu sırada Fransa ile İspanya sınırında savaşan Azeri ve Pakistanlılar Fransız ordusunu geri püskürtmeye başladılar. Öyle ki Fransa'nın güneyi üzerinde toprak ele geçirerek Toulouse kentine kadar geldiler ve burayı İspanya toprağı yaptılar. İtalya ise bunu fırsat bilip Monaco'yu ve diğer Fransa'nın sınır kentlerini ele geçirmeyi başarmıştı. Fransa'nın nükleer bomba kullanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Ancak bu senaryoda nükleer bomba yasak olduğu için kullanamıyordu. Derken bu arada Azerbaycan askerlerini Fransa'dan geri çekmeye karar vererek hepsini kendi ülkesine geri aldı. Ardından ise Türkiye ve Pakistan gibi müttefiklerine güvenerek Ermenistan'a savaş ilan etti. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu ilk olarak tanklarını Ermeni sınırına getirerek bombaladı ve ardından askerlerini öne çıkartarak toprak almaya başladı. Azerbaycan kısa süre içerisinde Güney Ermenistan bölgesini tamamen ele
ele geçirmeyi başardı. Fakat bu arada Ermeniler buna karşılık vermek istediler ve ordusunu oraya gönderdiler. Ermenistan da bu sayede Azerbaycan'ın kuzeyine hakimiyeti altına almaya başladı. Azerbaycan bunun üzerine Bakü üzerinden oraya asker gönderdi ve burada büyük bir savaş yaşanmaya başladı. Ancak bu arada Ermenistan Azerbaycan kontrolündeki bölgeye ekstra asker gönderdi ve burada da bir savaş yaşanmaya başladı. Bu arada Pakistan Azerbaycan'a asker desteği göndermeye başladı. Bu sayede oldukça güçlenen Azerbaycan bir yıl gibi bir süre içerisinde Ermenistan'ın tamamını ele geçirmeyi başardı ve galibiyet elde etti. Bunun üzerine Azerbaycan resmi olarak Pakistan'a teşekkür etti ve "Hey Pakistan, kontrolümüz altındaki Ermenistan topraklarından ganimet ister misin?" Pakistan ise "Tabii ki kardeşim, bana Ermeni başkenti Yerevan'ı versen yeter." Böylece Azerbaycan çok geçmeden teklifi kabul etti ve Yerevan'ı Pakistan'ın bir toprağı haline getirdi. Avrupa tarafına tekrar bakarsak bu süreçler içinde Fransız ordusu burada tek kalan Pakistan ordusunu geri püskürtmeye başladı. Böylece Güney Fransa'yı tamamen temizledi. Ancak bu sırada İtalyanlar doğudan gelerek Lyon kentini ele geçirdiler ve hemen ardından da Marsilya'ya kadar aşağı indiler. Bunu gören İspanya ordusunu tekrar Fransızların karşısına çıkardı ve burada tekrar bir çatışma yaşanmaya başladı. Türkiye bu sırada İngiltere yani Birleşik Krallık'la müttefiklik anlaşması imzaladı ve Fransa'nın ele geçirilmesi durumunda pastadan İngilizlere de pay verilecekti. İlk olarak İngilizler savaş uçaklarını kaldırdılar ve Fransa üzerine büyük bir ordu gibi gönderildiler. Bunun üzerine Fransa toprakları havadan, karadan, her yerden bombalanmaya başlandı. Bu durumda Fransızlar artık savaşamayacak hale geldiklerini biliyorlardı. Derken İngilizler savaş gemileriyle Fransa'ya askeri ordusunu çıkarttı ve kısa süre içerisinde Kuzey Fransa'nın tamamını ele geçirdi. Güneyden de İspanya ve İtalya gelmekte olduğu için çok geçmeden Fransa bitti ve savaştan çekilse de topraklarının tamamı komşu ülkeleri tarafından tamamen alınmıştı. Türkiye müttefiklerine teşekkür etti ve savaştan çekildi. Bu durumda Türkiye-Portekiz Savaşı'nın kazananı Türkiye ve müttefikleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.